Kayısı şeker, kayısı şeker böyle. Sevgiyle suya. Niye böyle yapıyorum? Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlere güzel mi güzel, özel mi özel bir kayısı reçeli hazırlayacağım. Kayısı reçeli herkesin çok sevdiği bir reçeldir. Ben de çok severim. Kaymak, taze ekmek ve kayısı reçeli üçlüsü gerçekten çok güzel olur sevgili seyirciler. Kayısı reçelimiz için 2 kilo net kayısıya ihtiyacımız var. 1,5 kilo toz şeker, 2 tane limon, 1 çay bardağı suya ihtiyacımız var sevgili seyircilerim. Burada 1,5 kilo şeker 200 mililitrelik bardak ile ölçtüğümüzde 7,5 bardak yapıyor değerli seyircilerim. Bardak ölçüsünü de vereyim diye söyledim. Şimdi efendim pazardan, marketten, istediğiniz yerden alabilirsiniz. Kayısılar yalnız tam 2 kilo net olacak. Şu anda burada 2 kilodan fazla var. Çekirdeğini aldıktan sonra tartıyorum. Çekirdeği alınmış bir şekilde net 2 kilo olursa tam böyle ölçümüzdeki güzel reçelimiz ortaya çıkmış olacak. Şimdi öncelikle kayısıları ikiye kesiyorum. Sonra değerli seyircilerim şekerle buluşma vakti diyoruz. Tüm detaylarıyla kayısı reçeli hazırlıyorum sizler için sevgili seyircilerim. Burada toplamda 2 kilo 250 gram kayısıdan tarttığımız zaman 211 gram çekirdeği geldi sevgili seyirciler. 20 gram 30 gram kadar da böyle kenarları çöpleri falan çıktı. Toplamda 2 kilo 250 gram kayısıdan tam net 2 kilo kayısı var burada. Şimdi 2 kilo kayısı dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. 1,5 kilo toz şeker zemine birazcık veriyorum bakın. Şöyle biraz şeker serptim. Sonra sırasıyla devam ediyoruz. Kayısı şeker böyle katmanlar oluşturacağım. Şimdi kayısı reçelinde püf noktalarını vereyim. Bir hemen böyle şekerini, suyunu, her şeyini verip anında pişirmeye başlayabilirsiniz. Diğerinde ise akşamdan sadece, o zaman su vermeye gerek yok. Şekere yatırırsanız kayısıyı sabaha kadar kayısının içindeki suyu bırakmış olur. Aynı zamanda da şeker erimiş olur. Evet, ama ben şimdi hemen anında pişirme bölümüne geçeceğim. Şifa olur inşallah yiyenlere diyoruz. Olabildiğince şekerini az kullanmaya çalıştım sevgili seyircilerim. Bol meyveli, en az miktarda olabilecek şekliyle şeker verdim. Yani 1 kiloya 750 gram. Daha da az şekerli isteyen seyircilerimiz olabiliyor. Çünkü yorumları okuyorum. Daha az şekerli seviyorum diyen seyircilerimiz olabiliyor. Bu durumda 500 grama düşürebilirsiniz sevgili seyircilerim. Ama normali 750 gram gayet güzel olur. Çünkü reçel demek o şekerle ballanıyor sevgili seyircilerim. Şimdi bir çay bardağı, küçük çay bardağı, bu 100 mililitre çay bardağı ile şöyle 3 noktadan su veriyorum zemine. Neden böyle yapıyoruz? İlk aşamada bu suyu vermediğimiz takdirde hemen daha kayısı suyunu bırakmamış olacağı için hemen ne yapabilir? Şeker yanabilir. Biraz yanık şeker kokusu gelir. Ondan dolayı söylüyorum. Bir çay bardağı suyunu verdim. Kayısı reçelimizde şu anda saatime bakıyorum 15. dakikaya geldik. Yavaş yavaş şeker eriyor, meyve suyunu bırakıyor. Tam orta noktadaki bakın şurada sevgili seyircilerim henüz şu beyaz doku duruyor. Ama beyaz dokunun üstüne şimdi köpükler geliyor. Gelir misin canım? Sevgiyle geliyor ve şuradaki şekeri tamamen içeriye doğru almış olacak. Şimdi reçelimiz tam anlamıyla kaynamaya başladıktan sonra hiç şeker yani şu tanecikler kalmayıp sıvı hale geldikten sonra bir 15 dakika kaynatıp sonra içinden meyveleri alacağız. Ama şu detayı sizlerle paylaşmak istedim sevgili seyirciler. Şimdi köpürmeye başladı. Altını kısıyorum şimdi.
Kayısı reçelimizin yaklaşık olarak 15. dakikaya girmek üzereyiz. Şimdi 2 tane limonun suyunu sıkıyorum. Eğer limonun suyu çok sulu değilse 3 limon tercih edin. Limon burada reçelimizin şekerlenmesini önlüyor. Ondan dolayı mümkün mertebe bir tane fazla olsun. Yeter ki eksik olmasın. Şimdi benim aldığım limonlara baktım, bayağı bir güzel, bol sulu. Ondan dolayı 2 tane tercih ettim. Normalde klasik olarak 1 kilo meyveye 1 adet limondur. Sulu bir limon. Her zaman için bu şekilde ölçüsüdür değerli seyircilerim. Evet, şimdi limonun suyu süzülürken hemen 15. dakikamız doldu. Şimdi yapacağımız işleme geçiyoruz. Değerli seyircilerim, benim yapmış olduğum kayısı reçeli yumuşak olsun. Akşamdan şekere yatırırsanız meyveleri biraz sert olur. Benim yapacağım, şu anda yapmakta olduğum reçel meyveleri yumuşak olanıdır, bakın. Yumuşacıktır meyveleri, böyle ekmeğin üstünde harika bir tadı olur. Şimdi büyük tencere tercih edelim, yoksa köpürdüğü zaman yukarı doğru köpük köpük olur, o vakit taşabilir reçeliniz. Geniş tencere tercih edin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım. Detaylarıyla inşallah anlatmaya çalışıyorum sizlerle sevgili seyircilerim. Bakın şimdi meyvesini alıyorum bak. Bak, görüyor musun? Dikkatlice kevgir yardımıyla suyunu yani şerbetini süzdürerek direkt buradaki kaynamakta olan şekerin içinden meyveyi alıyorum. Bu yöntemle yaptığınızda reçelinizdeki kayısılar yumuşacık olur. Tadına doyum olmaz. Tadanlar diyecekler ki size, ben daha önce de kayısı reçeli yedim ama bu kadar güzel hiç yemedim diyecekler. Siz inşallah fark atmış olacaksınız değerli seyircilerim. Oktay Usta sizler için elinden geldiğince tüm detaylarını paylaşmaya çalışıyor. Ortalama böyle geniş bir tencerede hazırlamaya başladığınızda, saatime bakıyorum şu anda toplamda yaklaşık olarak yarım saat olmak üzere değerli seyircilerim. Yani 1 saat civarında, 1 saat 15 dakika gibi bir sürede reçeliniz hazırlanmış olur değerli seyircilerim. Evet, bayağı bir bol meyveli ama bakın, görüyor musunuz? Çıkan meyvenin miktarına bakın değerli seyircilerim. Evet, tüm şimdi meyveyi aldım. Meyveyi aldıktan sonra şuradan fazla suyunu da buraya geri alayım ki. Çünkü burada reçeli ve ballandırmayı burada yapacağım için. Evet, fazlasını da aldım. Meyve burada bekliyor şimdi. Meyve beklerken şimdi ocağın ateşini hızlandırıyorum. 2 tane limonun suyunu ekliyorum. Kayısı reçelimiz için. Limonu eksik olmasın, fazla olmasında hiç sıkıntı yok. Yeter ki limonu güzel, bol olsun sevgili seyircilerim. Şimdi bakın, limonu verdikten sonra suyunun rengini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Görüyor musunuz suyunun rengini? Bir güzel kokuyor. Çünkü taze meyveden elde edilmiş bir reçel olduğu için gerçekten çok güzel. Şu haliyle değerli seyircilerim 15 dakika kaynıyor. 15 dakikanın sonunda da hep 15-15 gidiyoruz. Önce 15 verdik, şeker eridi. Sonra eridikten sonra bir 15 dakika kaynattık. Şimdi aldık. 15 dakikada limonu ile birlikte şuradaki balı kaynıyor. Sonra da meyvesini ekliyoruz. Şu an için 15. dakikaya geldik. Kaynıyor değerli seyircilerim. Şimdi kıvamını paylaşayım sizlerle. Şu anda sadece şerbeti kaynıyor. Kayısının kendi suyu ile birlikte şeker, limon birlikte kaynıyorlar. Hemen buradan bir kontrol etmek için şuradaki kıvamını birazcık tabağa alacağım. Şurada hemen bir paylaşayım sizlerle. Ondan sonra da meyvesini dahil edeceğiz buraya. Onun için ne kadar koyulaşmış onu görelim istiyorum çünkü. Evet efendim, şu anda bakın, görüyor musunuz değerli seyircilerim? Sıcak olmasına rağmen koyu bir hale gelmiş görünüyor. Bu kıvama geldiği zaman artık meyvelerini ekleme zamanı gelmiş demektir. Yani benim çünkü eğer 2 kilodan değil de 4 kilo 5 kilo fazla kaynattığınızda miktar çoğalınca süre uzayabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Şu an için 2 kilodan bahsediyoruz. 2 kiloya göre veriyorum tarifi. Evet. Ölçüyü artırdığınız zaman pişme süreleri biraz uzayabilir. Evet, şimdi sıra geldi meyveleriyle buluşma vakti. Evet, 15 gidiyor. Şimdi meyvesini verdikten sonrasını
15 dakika diyemiyorum çünkü buradan sonra kontrollü bir şekilde kıvam kontrollerini yaparak ilerleyeceğiz. Yakından dökelim. Allah korusun çok yakıcıdır. Yakın şöyle tencereyi tutun, şöyle yaklaştırın, sevgiyle yavaşça reçelin içine alalım. Evet efendim, şimdi aldıktan sonra sevgili seyircilerim karıştırıyorum. Hiç köpük almıyorum. Yavaş yavaş sevgiyle, sabırla reçelimiz kaynıyor. Detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Kayısı reçelimiz hemen hemen olmak üzere. Değerli seyircilerim, bakın şimdi kıvamını paylaşıyorum. Saatime bakıyorum. Tam 1 saat oldu süremiz. Şimdi bir kıvamını da isterseniz şöyle paylaşayım. Bakın görüyor musunuz? Şu anki tenceredeki hali bu şekilde. Bir de meyvesini de yakalayayım. Bakın görüyor musunuz? Meyvenin canlılığına bakın. Çok güzel. Gayet güzel olmuş. Şimdi hemen hızlıca bunun kontrolünün püf noktası, bir tabağa alacağız. Değerli seyircilerim. Hemen bir 5 dakika soğutuyoruz. O sırada reçelimiz yine kaynamaya devam ediyor. Bir tane de şurada tanesinden alıyorum. Onu da şöyle çeviriyorum. Tamam mı? Şimdi bu şekilde aldık. Aldıktan sonra, hatta burada yapayım isterseniz. Şimdi şurada hızlı bir şekilde şöyle karıştıra karıştıra bir soğutacağız. Burada kıvamı koyulaştığından emin olduktan sonra ocağın ateşini kapatmamız gerekiyor. Eğer ki akıcıysa kapatmayalım, kaynamaya devam etsin. Şu kıvamı yakalamamız gerekiyor. Hemen şimdi hızlıca soğutacağım. Sizlerle tam net ölçü paylaşacağım. Kayısı reçelimiz, saatimize bakıyorum, 1 saat 10 dakika oldu. Evet, şimdi değerli seyircilerim, bak karıştırdığımızda fokur diyor. Hiç köpük almadım. Şu ana kadar hiç köpüğünü almadan güzel detaylarıyla birlikte reçelimizi paylaştım. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazacağım. Buradan bir tane aldım, bir de suyundan aldım. Bakın kıvamını paylaşıyorum değerli seyircilerim. Şöyle öncelikle sıvı halini paylaşayım. Görüyor musunuz? Daha burası tam soğuk değil. Ilık haliyle görüyorsunuz. Renk son derece güzel. Bakın şurada kayısının doğal rengini görüyoruz. Gördünüz mü şuradaki rengi? Evet. Şurası da kayısının kendi tane bölümü. Onu da şöyle keseyim. Bakın taze, yumuşak bir meyve. Çünkü kayısı reçelinin özelliği, şekere yatırırsanız şuradaki taneler sert olur. Hemen hazırlarsanız da yumuşak olur. Şu andaki yumuşak hali bakın. Aynı zamanda doku testine doğru da gidiyor böyle burası. Evet, görüyoruz. Canım benim, şu güzelliğe bak. Ya Rabbi, sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler verdin. Kıvam bu kıvama gelmişse artık ocağın ateşini kapatabiliriz demektir. Soğutma çalışmalarına başladığım anda da kaynamaya devam ettirdim. Tam net sonucu almadan Octavius'ta 1 saat 10 dakika dedi, tamam süre dolmuştur demiyoruz asla. Şuradaki tabaktaki yaptığım kontrolü yaptıktan sonra en az 1 saat 10 dakika süre uzayabilir ocağın performansına göre değerli seyircilerim. Şimdi hemen burası tamamlandı. Tamamlandıktan sonra şu bulunduğum noktaya eğer şu renkte kalmasını istiyorsanız bir şok yapacağız. Şok dalgasını yapmazsak bu renk koyuluğa doğru gider değerli seyircilerim. Ama gitsin diyorsanız problem yok. Şimdi hemen nasıl olacak? Şurada geniş bir kabın içerisine suyu koydum. Bu suyun üzerine hemen reçeli getirip oturtacağım. Kavanoza dolduracaksanız bir tık daha koyu tutun. Kavanozda çünkü buhar sıkışmasından dolayı biraz daha yumuşak, akıcı hale gelebilir. Bir 5 dakika daha fazladan kaynatın. Sonra getiriyoruz. Bu ocaktan aldım. Geliyorum direkt suya. Niye böyle yapıyorum? Bak. Şok yapıyoruz. Neden şok yapıyoruz? Reçel çok yüksek ısıda soğuyana kadar çok renk almaya devam eder. Rengi koyu olur. Ama şu an bu şok dalgasını yaptığımız zaman rengi parlak, istediğiniz meyvenin doğal renginde kalır sevgili seyircilerim. Şimdi
Kavanoza dolduracaksak birinci şok dalgasını yapıp 10 dakikada böyle suda beklesin. Sonra karıştırın, kavanozlara doldurun, kapağını kapatın, ters çevirin. Ama soğuttuktan sonra kavanoza koyacaksanız da 2 sefer soğutuyoruz renk değişimine uğramaması için. Sabırla bekliyor ve sonra da sunum bölümü diyoruz. Değerli seyircilerim, reçelimizin sunum vakti geldi. Oda sıcaklığına geldi, soğumuş oldu. Şimdi kıvamını sizlerle paylaşayım isterseniz. Koyuluk nasıl bir koyulukta? Bakın bol taneli ve meyvesi yumuşacık bakın. Böyle aşırı kurumuş değil. Görüyor musunuz? Bakın yumuşaklığına bakın. Buradan hissediliyor o yumuşaklığı. Evet efendim, şimdi şu haliyle soğuduktan sonra kavanoza konulacak olan, burada da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kavanoza koydum, vakum yaptırdım. Ters çeviriyoruz. O sıcaklığıyla birlikte hiç dokunmuyoruz. Kapağı burada sıkışmış oluyor. Vakum oluyor. Hiç böyle dışarıda oda sıcaklığında her vakit muhafaza edebilirsiniz. Şu hali ise reçelin buzdolabında muhafaza etmeniz tavsiye olunur. Çünkü şekerlenmemesi için. Bazı bölgelerde sıcak iklimi olan yerlerde sıcaktan etkilenebilir. Değerli seyircilerim, bir de demiştim ya şöyle ekmeğin üstüne kaymak olsa diye. Kaymağı güzelce ekmeğin üzerine sürdüm. Onun üzerine şimdi getiriyorum. Sevgili seyirciler, bakın. Oktay Usta'nın hazırladığı ev yapımı kayısı reçelini görüyoruz. Görüyor musun? Bol meyveli. Sevgili seyirciler, şöyle üzerine bırakıyorum. Güzel olur. Sevdiklerinize şöyle kendi yapmış olduğunuz ev yapımı reçeller ile kahvaltılar, sofralar hazırlarsanız güzel olacaktır. Sevgiyle hazırlanan her şey neticesi başarılı olur. Evet efendim, veda vakti diyoruz sevgili seyirciler. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız iyi olur, çünkü Oktay Usta'nın yeni lezzetleri geliyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri geliyor. Instagram'dan, Facebook'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Ama YouTube kanalıma abone olan dostlarımıza teşekkürler, sonsuz selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.